Ebu Abdillah Muhammed bin İsmail bin İbrahim el-Cufi el-Bukhari, İslam tarihinin en büyük hadis alimi. Gizemli yolculuk başlıyor. Yolculuk uzun, yük ağır ama kararlılığım sarsılmaz. Milattan sonra 810 yılında bugün Özbekistan sınırları içinde bulunan Buhara şehrinde dünyaya geldi. Buhara, o dönem İslam dünyasının ilim ve ticaret yolunda giriş yollarının kesiştiği, babası İsmail bin İbrahim hadis ilmine ilgi duyan, dürüstlüğüyle tanınan bir alim ve tüccardı. Ancak Buhari daha çocukken babasını kaybetti. Onu büyüten kişi ise annesi oldu. Rivayetlere göre çocuk yaşta görme problemi yaşayan Buhari'nin annesi gece gündüz dua etti. Ve bir rüya sonrasında gözlerinin açıldığı anlatılır. Görüyorum. Ben görüyorum. Bu olay onun hayatına mistik bir başlangıç gibi görülür. Nilgven'de henüz çocuk yaşta olağanüstü bir hafızaya sahip olduğu fark edildi. 10 yaşına geldiğinde hadis ezberlemeye başlamıştı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdines sıratel mustakîm. İyyâke nebudu ve iyyâke nestaîn. İhdines sıratel mustakim. 16 yaşına geldiğinde ise kaderini değiştirecek bir karar aldı. Peygamber Efendimiz Zer Muhammed'in hayatını ve sözlerini doğru şekilde korumak. Peki neden? O dönemde İslam dünyası hızla büyüyordu. Bu karmaşa Buhari'yi harekete geçirdi. Gerçek olanı sahte olandan ayırmak için yola çıktı. Ve şimdi uzun bir yolculuk başlıyordu. Saket. Ve böylece başlayan yolculuk bir ömür sürecek büyük bir maceraya dönüştü. Horasan'dan Bağdat'a binlerce kilometre, sayısız şehir, sayısız kapı. Hadis toplamak için bazen haftalarca yol yürüdü. Bazen bir hadisi duymak için tek bir kişinin yaşadığı uzak bir köye gitti. Rivayet edilir ki bir ravinin atını kandırmak için boş torba salladığını görünce onun güvenilir olmadığını düşünerek hadis almadan geri döndü. Kaptan, çünkü onun için ilim kadar güven de önemliydi. Peki bu kadar yolculuk yapan Buhari nasıl geçiniyordu?
Buhari, ailesinden kalan bir mirasa sahipti. Bu miras ona bağımsızlık sağladı. Kazandığını çoğu zaman infak eder, sade bir hayat yaşardı. Zenginlik onun için gösteriş değil, özgürlük anlamına geliyordu. Çünkü o, hiçbir hükümdarın veya yöneticinin baskısı altında kalmadan hakikatin peşinden gitmek istiyordu. Yıllar geçtikçe topladığı hadislerin sayısı arttı. Yüz binlerce rivayet dinledi ancak yalnızca en güvenilir olanları kabul etti. Ve şimdi, tarihin en titiz ilim çalışmalarından biri başlamak üzereydi. Bağdat. Bazı alimler onun hafızasını sınamak için hadislerin metinlerini karıştırarak ona sundu. Buhari hepsini tek tek düzeltti ve herkesi hayrete düşürdü. Bu olay onun ününü İslam dünyasına yaydı. Yıllar süren araştırmalar sonucunda yüz binlerce hadisi inceleyerek yalnızca en güvenilir olanları seçti. Her hadisi kitabına almadan önce gusül abdesti aldığı ve 2 rekat namaz kıldığı anlatılır. Onun eseri El Camius Sahih, yani Sahih-i Buhari, İslam dünyasında Kur'an'dan sonra en güvenilir kitaplardan biri olarak kabul edildi. Ancak hayatının sonu da huzurlu değildi. Bazı siyasi ve dini tartışmalar nedeniyle doğduğu topraklardan uzaklaştırıldı. Sürgün gibi bir hayatın ardından milattan sonra 870 yılında Semerkant yakınlarında vefat etti. Arkasında bıraktığı şey sadece bir kitap değildi. Gerçeğin peşinden koşan bir insanın sahte ile hakikati ayırmak için verdiği büyük mücadelenin mirasıydı.